Şimdi bu halojenlerde sanırım genel olarak bir üretim sıkıntısı var normalde. Bu 3 bacaklı, şu 2 bacak artı, şurası da ortak eksi olur. Fakat eksiği buraya bağladığınızda ampul düzgün çalışmıyor. Eksimiz kahverengi, mavimiz artı. Şöyle de amper ölçeceğiz. Bakın şu eksiği ortaya bağladığımızda ampul böyle çok sönük yanıyor. Tutalım, çok ısınacak. Şöyle hem de ikisi de yanıyor. Yani burada da 2,5-3 amper çekiyor. Fakat eksiği sol tarafa bağladığınızda, normalde sol taraf uzundur. Şu artıyı sol tarafa verip eksiği ortaya verdiğimizde uzun yanar. Şöyle göstereyim. Bu normal bir şekilde yanıyor. Bu kısa, pardon. 3,5 amper çekiyor. Burada da üst taraftaki ve ikisi birlikte yanıyor. 2,7 amper çekiyor. Yani bu flamanlı olduğu için kutup yok. Fakat eksiği sol tarafa bağladığımızda doğru yanmaya başlıyor. Bakın bu uzun. Uzun 4,2 amper çekiyor. 4,3 amper çekiyor. Şu da kısa 3,5 amper çekiyor. Birbirine değmesin. Bakın şimdi şu iki bacağı artıyla birleştirirseniz iki flaman birden yanar. Şöyle tam yanmadı. 8 amper çekecek. Şunu ayarlayamadım. Bu ampul 200 dereceye kadar ısınıyor. Dikkat edin. Şimdi bu 60 watt, 55 watt. Uzun 60 watt çekiyor. Kısa 55 watt çekiyor. Bunun 100 wattlığını aracınıza takarsanız ampulün girdiği yansıtıcı çanak erir. Çünkü burası 200 derece. Siz bunu 100 watt taktığınızda 300 derece olur ve 300 derecede maddeler alev alır zaten. O yüzden 60 watt'tan üstünü takmayın. Bakın şimdi ikisini yakacağım. Şu an ikisi yanıyor. Gördüğünüz gibi 7,5 amper güç çekiyor. İkisi yanıyor. Araba üstündeyken sanırım sadece şu yanıyor. Bu da 4,5 amper çekiyor. Şu da 3,5-4 amper çekmesi lazım kısanın. Burada biraz şey olabiliyor. Tam ölçmeyebilir. Kablolar birbirine yakın olduğu için manyetik alan. Şimdi bakayım. Şöyle, evet, 4 amper gördüğünüz gibi. Kısalar 4 amper. Uzunlar 5 amper çeker. Şimdi kısa farla gittiğimizde şöyle birkaç dakika ısınsın. Ne oluyor? Şimdi şuraya tam yakın olmadığı için şöyle 4 amper gördüğünüz gibi. 4 amper çekiyor. Şimdi kısaları yaktık. Saatlerce yol gideceğiz. Varsayıyoruz. Burası kaç derece? Bakın duman atıyor. Bu çok kötü bir ampul. Çakma bir ampul. Şimdi şöyle göstermeye çalışayım. Tam üstten ölçemedik. Evet, gördüğünüz gibi 200 derece, 350 derece. Tabii ki o flamanın sıcaklığı. 350 dereceyi gördük. O flamanın sıcaklığı. Düşünün, bunun çekirdek sıcaklığı 350 derece. Bakın duman atıyor. Yani çakma bir ampul. Kısa devre yaptım sanırım. Güç kaynağı kapandı. Neyse. Şimdi bu çakma bir ampul duman attı her yerinden. Bunların orijinalini takmaya çalışın. Çünkü orijinaller çok uzun ömürlü oluyor. Şimdi bunun üzerinde Vosla Mosla yazıyor. Şurada silik bir şekilde Alman yazmışlar ama tabi çakma bir ürün. Buralarda açılmış zaten. Şuradaki flaman da bakın çok kötü durumda. Hala sıcak. Üstteki flamana dikkat edin. Oraya emaneten koymuşlar. Şimdi bu 300 derece ısınıyor. Siz bunun 100 wattını takarsanız çekirdek sıcaklığı 500 derece olacak belki. Misal veriyorum. Bakın burası sıcak. Şu an biraz soğudu. Buradaki 500 derece sıcaklık buraya gelecek. Yani ısıyı kontrol etmek çok zor. Burası
200 dereceye kadar ulaşırsa, şu an ısısını hissetmeye başladım. Yani şu an bile 60 derecedir. Burası 200 derecenin üzerine çıkarsa farınızın yansıtıcısı erimeye başlayacak. Ve yolda arabadan duman çıkacak. Siz de panikle duracaksınız. Eğer kaputun altındaki keçe yanmaya başlarsa vay halinize. Bunlar çok önemli konular. Yok iyi aydınlatsın, yok şöyle yapsın. Böyle şeylere girişmeyin. Bu 55 watt, 60 watt yeterli. Uygun görülen bu. Zaten kaliteli ampul yolu çok iyi aydınlatır. Mum gibi sarı bir ışık varsa farlarınızda ampul kaliteli değildir. Çok kalitesizdir. Şöyle tekrar göstermeye çalışacağım şu flamanı. Bakın şu flaman çok kötü durumda. Neyse, inat etti, görünmeyecek. Üstteki flaman daha kötü gördüğünüz gibi. Şu çubuklarda da artık kararmalar var. Bakın cam hala çok sıcak. O yüzden bunlara dikkat edin. Zaten sahte olduğu şu üstteki kaplama ve şuradaki camın kötü toplanmasından belli oluyor. Yani bildiğimiz Çin malı. Bunlara dikkat edin. Kaliteli bir ürün işinizi görecek ve yolu güzel aydınlatacaktır. 60 watt yeterli. Bunlara dikkat ediyorsunuz yangın çıkmaması için. Ayrıca aracınızda yangın tüpü bulundurun. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Şu iki bacak normalde artı, fakat sol tarafı eksi verdiğimizde flamanlı bir ampul olduğu için kutup yok bunda. İstediğiniz şekil bağlayabilirsiniz. Aydınlanır. LED'lerde kutup vardır. O yüzden bunda ters polarma yaptığınızda daha performanslı çalışıyor. Şu kısamız. Gene kısa devre yaptım arkadaş ya. Şu güç kaynakları da hemen kapanıyor. Şöyle alalım. Güzel manyetik alan oluşsun da güzel sonuçlar versin. Yani bu göz alıyor. Buna dikkat edin. Çok fena parlıyor. Ben şu an güneş gözlüğü takmışım. Çok göz alıyor. Evet, bakın kısa 4 amper çekiyor. Şöyle de uzunumuz 5 amper çekiyor. Şu iki bacağı birleştirirsek 8 amper çekecek. Evet, gördüğünüz gibi 9 ampere kadar çıktı. Hatta şu an pensimetre doğru ölçtüğü için 8,5 amper gördüğünüz gibi. Uzunlarda ikisi çalışmıyor sanırım. Çünkü ben ölçtüğümde şöyle 5 amper çekti. Uzunlarda ikisini standart olarak birleştirmiyorlar. Çünkü karşıdan gelen aracın sürücüsünün gözünü alır. Bunlara dikkat edin. Ben LED ampul kullanmıyorum. Çok gereksiz beyaz ışık gerçekten rahatsız edici. Karşıdaki sürücüler sürekli selektör yapar. Ben sürekli selektör yapıyorum. Yani kötü bir durum karşıdakini rahatsız etmek. O yüzden standartlara uygun kullanın. Bir de orijinal halojen ampul kullanırsanız yol yeterince aydınlanacaktır. Bu şekilde.